Merhaba, finansal özgürlük için yola çıkan zengin olacak takipçilerim. Bugünkü videomuzda konutu inceleyeceğiz. Konutta ilerleyen dönemlerde ne gibi gelişmeler olabilir ve gardımızı nasıl alabiliriz? Yatırımlarımızı nasıl yapabiliriz? Konutta beklenen büyük patlama ne zaman gelecek? Biraz bunları konuşacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi son dönemlerde bildiğiniz üzere konut fiyatlarında ciddi düşüşler oldu ve bu düşüşler genelde dolar bazında olan düşüşler. TL bazında sanki konut fiyatları artık al beni al beni der gibi, ama bir takım analistler hala konutta balon var diyor. Halen konutta ciddi anlamda düşecek, %30 %40 düşecek diyen bir grup da var. Bir takım medyatik YouTuber'da konut fiyatları ilerleyen dönemlerde artacak diye de aslında ikiye bölünmüş durumda. Şimdi biz burada sadece söylemlerle değil verilerle destekleyerek konut fiyatlarının nerelere gidebileceğini ya da nasıl artıp artmayacağını açıklayacağım. Burada asıl dikkat etmemiz gereken şey bence destek ve direnç noktaları. Konut fiyatlarındaki destek ve direnç noktalarını bir borsa gibi düşüneceğiz aslında. Şimdi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2024 yılı ikinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı %22.7, daire sayısı %28.9, yüz ölçümü %30.9 azaldı. Dikkat ederseniz grafikte yapı ruhsatı verilen binaların daire sayısı ve yüz ölçümünün düştüğü gözleniyor. Şimdi yeni ruhsat verilen binaların daire sayılarının düşmesi ve nüfusun gitgide hızlı bir şekilde artması aslında ne anlama geliyor? Ki ilerleyen dönemlerde konuta olan ihtiyacın artacağı ve konut üretiminin de yavaşlaması anlamına geliyor. Bundan dolayı bu veri ülke için olumsuz bir veri olduğu kadar konut alımı için olumlu bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Konut sahibi olmayanlar için dezavantajlı bir veri, ama konut sahibi olanlar için konutlarının ilerleyen dönemlerde artacağı, daha fazla değerleneceğini gösteren önemli bir veri olduğunu da söylemek isterim. Ülkedeki yabancı sayısının giderek artması ve doğum hızının da artışıyla birlikte konut ihtiyacının fazla olacağını tahmin edebiliyoruz. Çünkü ülkemizdeki yabancıların oldukça fazla olduğunu biliyoruz ve bu da elbette konut ihtiyacını ortaya çıkaracak bir gelişme. Tekrar ekranda gördüğünüz grafiği incelediğimizde hep 135'li seviyelerde durmuş ve bir süre sonra ciddi bir artış göstermiş. Bu artış gösterdiği dönemlerde zaten konut fiyatlarında ciddi artışların olduğu dönemler. Şimdi diğer bir grafiğe bakalım. Bu grafikte inşaat maliyet endeksi 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0.40, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %66.12 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1.01 artarken işçilik endeksi %0.80 azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51.55 artarken işçilik endeksi %105.50 arttı. Bu grafik aslında çok şey anlatıyor. İnşaat maliyetlerinin bir önceki aya göre sadece %0.40 artmış olması enflasyonda bir düşüş göstergesi aslında. Enflasyonun bir düşüş istikametinde olduğunu ya da fiyatlarda oluşan balonların yavaş yavaş sönmeye başladığını söyleyebiliriz. Dengelenme dönemindeyiz aslında. İşçilik endeksinin %0.80 azalmasına rağmen bir önceki yılın aynı ayına göre işçilik endeksi hala %105.50 artmış. Aslında çok ciddi bir dengesizliği gösteriyor. Yani malzeme fiyatları işçilikten daha az artıyor. Bu veri işçi açığının gitgide arttığı anlamına da geliyor. İşçiye ulaşım daha azalıyor. İşçiye ulaşım azaldığı için de işçiler daha yüksek para istiyorlar. Ve bundan dolayı da işçi maliyetleri de gün geçtikçe artıyor. Bu da piyasalarda aslında bozulmaya işaret ediyor. Aslında bu veriyi enflasyonun zararlı etkileri olarak nitelendirebiliriz. İnşaat maliyetleri çok küçük oranlarda geri çekilme gösteriyor. Geri çekilme gösterdiği için fiyatların da hızlı bir şekilde artışı bu geri çekilmelerle önleniyor. Bu dönemlerde özellikle enflasyonun düştüğü dönemler ve faizin yüksek olması sebebiyle krediye ulaşımın da kısıtlı olması nedeniyle insanlar kolay kolay ev alamıyorlar ve konut kredisine de ulaşamıyorlar. Ve maliyetlerin de çok ciddi oranda artmaması sebebiyle o bahsedilen balon var ya, işte bu balon yavaş yavaş köpüğünün alındığı dönemler olduğunu konut fiyatları için söylemek mümkün.
TL bazlı sabit ya da çok hafif düşüşler, yine aynı şekilde dolar bazlı da ufak düşüşler ya da sabit kalma gibi bir durum söz konusu olabilir. Tabii ekonomi yönetiminin yapmış olduğu müdahalelerle beraber bu hareketler bir anda değişebilir. Bir anda sert bir faiz indirimi gelirse konut fiyatları bir anda yükselebilir. Biliyorsunuz ekonomi beklenti işidir. Bundan dolayı devlet politikalarının çok önemli bir rolü var. Daha istikrarlı bir gidiş için bir dengelenmeye girmesi gerekiyor. Buna yönelik politikaların da uygulanması gerekiyor aslında. Bir başka grafiğimize geçelim. Ekranda gördüğünüz grafik en güzel grafiklerden birisi. Konut fiyatlarında belirleyici olabilecek bir veri. Konut fiyatlarında fiyat bazında stabil gidişat devam ederken yavaş yavaş bazı noktalarda da bir artış var. Benim bu grafikten anladığım şey insanlar yavaş yavaş konut alımını gerçekleştiriyor. Arkada görünmeyen bir göz konut alımı yapıyor. Alım ve satımın fazlaca yapılmasına rağmen dikkat ederseniz fiyatlar artmıyor. Böyle bir yüklü bir konut alımı olmasına rağmen fiyatların bu kadar artmadan stabil kalması birilerinin de hızlı bir şekilde konutlarını satmasından kaynaklanıyor. Konutunu satmak isteyen grup muhtemelen kiracı ile ev sahipleri ağırlıkta olan bir grup. Bununla beraber şirket sahipleri nakit ihtiyacı duyan orta ölçekli şirket sahipleri olabilir ve faizin yüksek getiri getirdiğini düşünen küçük yatırımcı olabilir. Konutlarını satan fazlaca bir insan kitlesi de var. Aynı şekilde konutları toplayan da ayrı bir güruh var. Şimdi bu iki grupta fazlaca olunca konut fiyatları arz ve talep ilişkisi dengeleniyor. Dolayısıyla fiyatlar çok ciddi anlamda artmıyor. Kaldı ki piyasada fiyatların artmaması yönünde bir beklenti var. Ama burada gördüğümüz konut satışlarındaki artışa göre birileri ciddi anlamda konut topluyor. Biliyorsunuz konut fiyatlarının artması için öncelikle satışın az, talebin çok olması gerekiyor. Burada arz ve talep dengesi stabil bir şekilde sağlanmış durumda. Şimdi başka bir grafiği inceleyelim. Gördüğünüz bu grafikte sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinin ciro endeksi grafiği. Bu ciro endeksinde yıllık bazda %58 arttığını görüyorsunuz. Geçen seneki verilere göre cironun tekrar dip noktalara doğru düştüğünü görüyorsunuz. Bakın bu grafiği size neden verdim. Bu da çok önemli bir grafik aslında anlayana. Şimdi burada ciro ne demek? Toplam elde edilen kazanç. Doğru mu? Doğru. Net kazanç değil ama. Cironun düşmüş olması inşaat şirketleri tarafından bir baskı unsurudur. İnşaat şirketleri cironun ve kazançların düşmesini istemezler. Kazançların düşmesi sebebiyle de muhtemelen faiz indirimi için çabalayacaklardır. Daha fazla kazanmak isteyeceklerdir. Bundan dolayı yönetime bir baskı unsuru olacaklar. Dolayısıyla bu rakamın ne kadar dibe yaklaşması demek o kadar aslında baskının artacağı anlamına da gelir. Faiz indirimi noktasında bu diplere çok yakın noktalarda biraz daha düşebilir ama büyük şirketler kazançlarının bu kadar düşmesini istemezler. Başka bir açıdan bakalım. Büyük şirketlerin cirosu düşükse demek ki çok fazla kazanç da sağlayamıyorlar. Örnek veriyorum 5 milyon TL'lik sıfır bir konut 3,2 milyon liraya firma bunu mal ettiğini varsayalım. 1,8 milyon lirada firma buradan kazanç sağladığını düşünelim. Ciro daha fazla olmuş olsaydı, varsayalım %100 gibi bir rakamlar olmuş olsaydı ve net kazancı da yüksek olmuş olsaydı şirket buradan bir 3,2 milyon lira daha kazanmış olabilirdi. Dolayısıyla cironun yüksek olması demek şirketlerin daha fazla kar ettiğini anlatır. Tabii şirket fazla kar ederse de siz vatandaş olarak ürünü daha pahalı almış olursunuz. Bundan dolayı da bir şey alırken doğru zamanda ve doğru yerde fiyatlar artmadan doğru zamanda kendi kararınızı verdiğiniz bir zamanda. En doğru zaman kendi kararınızı verdiğiniz zamandır. Size en doğru gelen zamanda almanız sizin için faydalı olacaktır. Özellikle buradan belirtmek istiyorum. Eğer ki konut ihtiyacınız varsa bu dönem demeyeyim ama fiyatların düşük ve piyasanın durağan olduğu dönemlerde bu 3 aylık bir süreç olabilir, 5 aylık bir süreç olabilir. Belki de 1 sene bu şekilde devam edecek. Belki de Merkez Bankası bir faiz indirimi yapacak ve 1 ay sonra konut fiyatları hızlı bir şekilde artacak. Biz bunu bilemiyoruz. Şunu unutmayın, konut fiyatları ne kadar süre sabit kalırsa artış hızı artacağı zaman o kadar hızlı bir şekilde artar. Yani grafik daha sert bir grafik olur.
Bundan dolayı ihtiyacınız varsa özellikle kiracılı evlere dikkat ederek, ihtiyacınız varsa fırsatları kaçırmadan, özellikle kiracılı evlere dikkat ederek çok güzel pazarlıklar yaparak konutlarınızı alabilirsiniz. Bakın, kiracılı ev konusunda ben diğer videolarımda da defalarca kez söyledim. Konut ile alakalı videolarımı izlemenizi tavsiye ederim. Kiracılı evlerde aslında çok büyük fırsat var. Çünkü kiracı olduğu için ev sahibi o evi satamıyor. Evi satamadığı için çok ciddi miktarda fiyat kırıyor. 4 milyonluk evi 3 milyon liraya alabilme şansınız var. Bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Tabii ki şu konuda uyarıyorum. Çelik gibi iradeniz varsa o şekilde kiracılı ev alın. Çünkü bir dava süreci insan psikolojisini o kadar yıpratıyor ki, eğer siz bu yıpranmaya razı değilseniz ve iradeniz çelik gibi sağlam değilse ve kendinize güvenmiyorsanız, vaktiniz yoksa ya da hukuki harcamaları kabullenmiyorsanız kesinlikle böyle bir işe girmeyin. Kiracı krizi hep böyle devam etmeyecek. Bir yerde elbette bir düzelme olacak ama zaman isteyen konular bunlar tabii ki. Bir de dikkat ettiğim bir konu var. Medyatik ekonomistler diyor ki bu günlerimiz iyi günler, çok daha kötü günler bizleri bekliyor. Ufuk hiç güzel gözükmüyor. Tamam, ufuk gerçekten güzel gözükmeyebilir ama sen eğer olumsuzu hayal edersen ve insanlara olumsuzu enjekte edersen, gelecek hep olumsuz olacak gibi bir imaj çizersen, sizi izleyen insanlar da tamamen umutsuzluğa kapılır ve umutsuzluğa kapılan insan da mutsuz olur. Tamam, gerçekçi olmak gerekiyor, görüneni söylemek gerekiyor ama insanları da umutsuz bırakmadan söylemek gerekiyor. Eğer insanlar umudunu kaybederse umutsuzlar ülkesi oluruz ve kimse umudu olmadığı için kapasitesini işine yansıtamaz ve ülke için bir kazanç sağlayamaz. O yüzden gelecekten umutlu olmak zorundayız. Bir de yine diğer videolarımda bahsettiğim konu, doğaya eğer pozitif mesajlar gönderirseniz pozitif şeyin olma ihtimali veya pozitif şeyle karşılaşma ihtimaliniz negatifle karşılaşma ihtimalinizden daha fazla olur. Zamanında hatırlarsınız, ev almayın, konut almayın diyen bir ekonomist grup vardı. Bu grubu dinleyen insanlar konut almadılar, ev almadılar. Sonra fiyatlar bir anda fırladı. Bundan dolayı zarar ettiler. Dolayısıyla olumsuzu satın almayın. Her zaman olumluyu ve güzel şeyleri satın almaya çalışın. Teoman'ın bir şarkısı vardı, hatırlarsınız. Bugünler iyi günlerimiz, daha da beter olacak her şey gibi düşünmeyin. Bugünler güzel günlerimiz, daha beter olacak her şey. Konumuzdan sapmadan tekrar konut konusuna hızlı bir şekilde giriş yapalım. Genel bir değerlendirme yapalım. Konut fiyatları göründüğü üzere faiz artışından dolayı bir süre daha stabil. Ekonomi yönetimi bu konuda şu anlık stabil bir şekilde devam ediyor. Politikalarını devam ettiriyor. Dikkatimi çeken bir konu da şu oldu. Sürekli telefonuma bankalardan mesajlar gelmeye başladı. İşte kredi kartı limitinizi şu kadar arttıracağız. Ultra ihtiyaçlarınız olan krediyi biz sağlayabiliriz. Size şu kadarlık kredi tanımlandı ve faiz oranlarına da bakıyorum. Kademeli de bir düşüş var gibi. Bu durumda insanların nakite ulaşımını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İnsanlar batmasın diye uğraşıyorlar. Süper kredi limitleri açıyorlar. Dolayısıyla bir gevşeme bu şekilde sağlanıyor. Tabii ki bu gevşemenin yeterli olup olmayacağını bilemiyoruz. Ama bankaların bizim üzerimize size kredi verelim diye düşmesinden anlıyoruz ki sanki bir faiz indirimi ufukta gözüküyor. Ama dediğim gibi ufukta gözüküyor. Ne zaman olacağını biz bilemiyoruz. Bundan dolayı konut ihtiyacınız varsa bu 6 aylık dönemde diyebiliriz, güzel pazarlıkla güzel konutlara sahip olabilirsiniz. Tabii ki bu söylediklerimin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Ve eğer konut fiyatları bir sene gibi bir süre içerisinde yine artmazsa, sabit kalmaya devam ederse ilerleyen dönemlerde tekrar ivmesini bulacaktır. Bundan dolayı da yatırımlarınızı yaparken akıl süzgecinizden geçirerek değerlendirin. Bu videoda güzel grafikleri inceledik aslında. Grafikler de az çok bize yol gösteriyor. Dolayısıyla güzel yatırımlarda zenginlik hayal değil. Bu videomuzu burada noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna, yani beğen tuşuna basın. Aynı zamanda kanalıma abone olun ve beni takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda tekrar karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, zenginlikle kalın.